Merhaba Küt TV'nin araştıran insanları. Dünya dışı yaşama inanır mısınız? Öyle ya da böyle. Varlar ya da yoklar. Günümüz dünyasında her şeyin sahtesi yapılıyor. Uzaylıların da sahtesi yapılamaz mı? Hatta yapılan sahte uzaylılara bazı kişilerin menfaatleri doğrultusunda dünya istila ettirilemez mi? Eski çağlardan günümüze kadar tarihte dünya dışı yaşama atfedilen pek çok hadise gözlemlenmiş, bazıları dünya dışı akıllı yaşama kesin gözüyle bakarken bazıları da bu konuyla şüpheyle yaklaşmaktadır. Dünya dışı yaşamın pek çok ateşli savunucusu var. Olasılık hesapları ve elde edilen bazı fiziksel deliller etrafında dönen binlerce teori de cabası. Ancak herkesi kesin şekilde tatmin edecek bir kanıt yahut hadise şu an için ortalarda yok. UFO gözlemleri hemen her gün dünyanın her yerinde artarak devam ediyor olsa da şüphe yok ki UFO'lar ve dünya dışı yaşama dair en çok bilinen yer Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait 51. bölge. Teorisyenler ve UFO meraklıları ıssız bir çölün ortasında bulunan bu yerin uzaylılar ve UFO'larla dolu olduğunu söylüyor. Buna gerekçe olarak da bölge etrafında her gün yapılan UFO gözlemleri ve eski bölge çalışanlarının ifadeleri ve sızdırdıkları çeşitli materyaller gösteriliyor. Yetkili makamlarsa burada sadece yeni uçak teknolojileri geliştirdiğini iddia ediyorlar. Bu kadar anlatmışken dünya tarihinin en meşhur UFO kazası olan Roswell'i de zikretmeden olmaz. Haziran 1947'de New Mexico'ya bağlı Roswell kasabası yakınlarında bir UFO düştüğü iddia edilir. Amerikan makamları bu olayı doğrular. Kısa bir süre sonra da yalanlamada bulunarak haberin gerçek dışı olduğunu belirtirler. Gökten düşen UFO değil meteoroloji balonu olduğu belirtilmiş ve bütün parçalar eksiksiz olarak 51. bölgeye inceleme amaçlı taşınmıştır. O tarihten sonra Roswell kasabası halkı tarafından anlam veremedikleri cisimleri gördükleri belirtilmiştir. Roswell kasabası hala bu olayın etkisiyle yaşayan ve ziyaret ederseniz kasabada UFO'larla ilgili birçok görsel ve yazıyla karşılaşabilirsiniz. Gerçekten de iddia edildiği gibi dünya dışı zeki yaşam varsa ve bunların bazı türleri bizler için tehlikeli ise onlara yerimizi belli etmek için adeta elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Uzaya yolladığımız radyo sinyalleri, uzak galaksilere yolladığımız ve içerisinde dünya hakkında bilgiler var olan sondalar. Kısacası başımızı derde sokmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Şu da bir gerçek ki taraflı tarafsız herkesin UFO'lar ve dünya dışı yaşam hakkında kafası karışık. Bu da bizleri istismara çok açık bir hale getiriyor. Gazete haberleri, özellikle yabancı gazeteler okumayı ve birleştirmeyi bilenler için adeta birer kahindir ve gelecekten kesin olarak haber verir. İçinizden beni Instagram'dan takip edenler bilirler. Ara sıra paylaştığım gazete haberlerini yorumladığımda ne alaka diyenler 2-3 ay sonra nasıl bildin diyerekten mesajlar atmışlardır. Örneğin bir Instagram yayınımda Ukrayna-Rusya gerginliğini başlamadan 5 ay evvel sizlerle paylaşmıştım. Elbette ben kahin falan değilim. Sadece haberleri yorumlama yetim var ve yabancı gazeteleri sıkı şekilde takip ediyorum. Uzaylı istilasına dair de pek çok haber bizlere ipucu veriyor. Bunlara geleceğiz. Fakat önce ne, nedir, neden yapılıyor kısaca bunlara değinmek istiyorum. Teknolojimiz birkaç milyon yılda geçireceği evrimi son 100 yıl içerisinde akılları baştan alacak bir hızla geçirdi. Bunun sonuçları da gıda sektörü ve tıp bilimine de yansıdı. Örnek vermek gerekirse sadece modern tavukçuluk günde 384 bin tavuk kesiyor. 1500 yıllarda tüm dünyada bir günde kesilebilen tavuk sayısı 450 bin civarındaydı. Aynı şekilde 1800'lerin dünyasında herhangi bir enfeksiyona yakalanırsanız bunun sonucu büyük olasılıkla ölümdü. Bugünse enfeksiyonlar çoğunlukla en fazla birkaç iğne yardımıyla kolayca iyileştiriliyor. Hasta hastanede dahi yatırılacak kadar ciddi görünmüyor. Fabrikasyonel olarak gıdaların üretilmesi ve gelişen sağlık hizmetleri neticesinde teknolojik evrime paralel olarak insan nüfusu da dünya tarihinde görülmediği kadar hızlı şekilde artmaya başladı. Elbette ki kaynaklarımız sınırsız değil ve herkese yetmesine imkan yok. Kaynakların yetersizleşmeye başlaması demek kontrolsüz bir kaosla eş anlamlı bir kelimedir. Nihayetinde insan aç kalınca hiçbir otoriteyi yahut yasayı dinlemeyecek, karnını doyurmak için yapması gereken her şeyi yapacaktır. Bazı odaklar bu durumu son derece iyi kavramıştır ve uzun sürelerdir çeşitli nüfus azaltma projeleri üzerinde ciddi şekilde çalışmaktadırlar. Yeni dünya için öngörülen nüfus ortalama 500 milyondur. Nüfus azaltma projeleri oldukça komplike ve kapsamlı bir konu.
Ancak bu projelerden en fazla öne çıkan iki başlık var. Küresel bir hastalık salgını yahut sahte bir uzaylı istilası. Küresel hastalık salgını gibi bu konuda sıkça film ve dizilere konu oluyor. Küresel hastalık salgını konusuna başka videolarımda sıkça değinmiştim. Bu sefer sahte uzaylı istilasının detaylarıyla sizlere anlatacağım. İşgalin ilk işaretleri meşhur Illuminati kart oyunlarıyla verildi. Illuminati, Steve Jackson Games tarafından piyasaya sürülmüş bağımsız bir kart oyunudur. Oyunun ilham kaynağı Robert Shea ve Robert Anton Wilson tarafından 1975'te yayınlanmış The Illuminators Trilogy adlı bir kitaptır. Oyunun amacı oyuncuların dünyayı yasal veya yasa dışı yollardan yönetmesini sağlamaktır. İlk olarak 1994 senesinde kart oyunu haline getirilip satışa sunulmuştur. Aslına bakarsanız bu kartlar oyundan çok birer kehanet senaryosudur. Çünkü kartlarda yazan olaylar yıllar içerisinde birer birer gerçekleşmiştir. Japonya'daki tsunami, İkiz Kuleler ve Pentagon saldırıları, Obama ve Trump'ın Amerikan başkanı olacakları bu kartlarda 25-30 sene evvelinden açıkça söylenmişti. Hatta Japonya'da yıkılan meşhur saat kulesi ve tam deprem saati dahi kartta eklenmiş detaylar arasındadır. Düz dünyacılar biraz üzülecek ama kartlar arasında düz dünya kartta bilimsel çevrelerde ikilem yaratmak ve insanlar üzerinde algı oluşturmak için düz dünya teorisini yay ibaresiyle oyundaki yerini almıştır. Oyunda birkaç tane de sahte uzaylı istilası kartı mevcuttur. Bir tanesinin üzerinde bu kartı işler kötüye gittiğinde kullanın. Ekonominiz çok bozuksa ve artık dünyada söz sahibi değilseniz sahte uzaylı istilası ile kaos ve korku yaratın. Olağanüstü durumlarda insanlar başka şeylere tepkisiz kalır ve yeterince korkarlarsa boyun eğerler ibaresi bulunurken bir diğer sahte uzaylı istilası kartındaysa uzaylılarla anlaşın ve sahte bir istila başlatarak insanlığın kontrolünü yeniden elinize alın yazmaktadır. Aslında son 1-2 senedir bu konuda o kadar büyük doneler var ki bu planın her an uygulamaya konulabileceğini anlamamak imkansız. Son 2 senedir dünyada yapılan UFO gözlemleri ufostalker.com'un analizlerine göre %380 oranında arttı. Bununla beraber ülkelerin gizli servisleri UFO dosyalarının gizliliğini birer birer kaldırmaya başladı. Dünya çapında UFO teorisyenleri rutinin de üzerinde sık sık televizyonlarda boy gösteriyor ve ağız birliği etmişçesine her an uzaylılarla temas sağlanabileceğini anlatıyor. Elbette bunlar ufak detaylar. Daha önemli haberlere geçip resmi görelim. 2017 senesinde Çin uzay savaş gücü kurduğunu açıklamıştı. 2018'in hemen başında Pentagon'un gizli UFO programında 22 yıl görev yapan Luis Elizondo şok eden UFO açıklamalarında bulundu. New York Times'ın haberine göre Pentagon yıllarca 22 milyon dolarlık gizli bir UFO programı yürüttü. Programın düğmesine 2007'de basıldı ve 5 yıl sürdü. Bakanlık UFO iddialarının peşine düştü. Uzaylı gördüğünü iddia eden pilotlarla görüştü. Görüntüleri titizlikle inceledi. Program bütçe gerekçesiyle resmen sonlandırıldı. Ancak yetkililere göre bir grup gönüllü istihbaratçı UFO görüntülerini incelemeye devam ediyor. O programın başında 22 yıl boyunca üst düzey istihbarat yetkilisi olarak görev yapan Luis Elizondo vardı. Elizondo geçtiğimiz Ekim ayında Pentagon'daki görevini bıraktı. Nedeni bakanlık içerisinde programın eleştirilmesiydi. Amerikan Savunma Bakanı James Mattis'e yazdığı istifa mektubunda neden bu meseleye daha fazla zaman ve para harcamıyoruz dedi. Ayrıca Türkiye'de bir gazeteciye telefonla açıklamalarda bulunan eski istihbaratçı, Türkiye dahil tüm ülkelerin uzaylılara karşı önlem alması gerektiğini, durumun çok ciddi olduğunu ve dünyamızın art niyetli uzaylılarca her an işgal edilebileceğini söyledi. 19 Haziran 2018'de ise gazeteler sürmanşetten şöyle bir haber veriyordu. Donald Trump, pazartesi günü Beyaz Saray'daki Ulusal Uzay Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin 6. kolu olarak bir uzay gücü kurulması için gerekli sürecin derhal başlatılması konusunda Savunma Bakanlığı'na talimat veriyorum ifadelerini kullandı. Sözlerine ise şöyle devam etti. Büyük bir adım. Hava kuvvetlerimiz olacak, ayrıca uzay kuvvetlerimiz olacak. Ayrı fakat eşit. Uzayda sadece Amerikan varlığının olması yetmez. Uzayda Amerikan hakimiyeti olmalı şeklinde sürdürdü. Trump ayrıca Ay'a yeniden astronot ve Mars'a gelecekte kafile gönderme sözleri verdi. Amerikalılar 1969 yılında ilk kez Ay'a ayak basmışlardı. Bu tarihten beri ise uzay çalışmaları insansız uzay araçlarıyla gerçekleştirilen misyonlar üzerine yoğunlaşmıştı. Trump, bu sefer bayrağımızı dikmekten ve ayak izlerimizi bırakmaktan daha fazlasını yapacağız. Uzun dönemli bir mevcudiyet kuracağız. Ekonomimizi geliştireceğiz ve Mars'a misyon göndermenin temellerini atacağız dedi. Bu açıklamadan 3 ay sonra ise CIA kendisinden hiç beklenmeyecek bir şey yaparak bazı UFO dosyaları üzerindeki gizliliği kaldırdı.
Belgeler UFO'ların varlığını kesin olarak ispatlamasa da alttan alta var olduklarına dair pek çok mesaj veriyor. Bir ince nokta daha var. Açıklanacak olan belgeler ilk olarak duyurulduğunda 1952 senesinde Washington DC semalarında ve Beyaz Saray üzerinde uzun süreler kalan UFO'lar ve onlara uçak savar ateşi açılmasını kapsayan olayların belgesini yayınlayacağını da duyurdu. Fakat son anda nedense bu belgeler geri çekildi. 9 Ocak 2019'da ise gazete manşetleri tüm dünyada hareketliydi. Arecibo radyo teleskobu uzayın derinliklerinde düzenli bir sintaksı olan radyo sinyalleri tespit etmiş ve bu sinyallerin adını FRB 180-814.J0422-73 olarak koymuştu. Daha önce de 2015 senesinde radyo sinyalleri tespit edilmiş ancak bunların bir sintaksı olmadığı için yıldızlardan gelen bir titreşimde olabileceği düşünülmüştü. Yeni sinyal ise son derece düzenli. Yani bu şu demek oluyor. Evrende bir yerlerde düzenli bir şekilde radyo sinyali gönderebilecek teknolojiye erişmiş akıllı bir yaşam formu bizimle iletişime geçti. Belki de bu haberlerle insanlar yavaş yavaş uzaylıların varlığına alıştırılıyor ve inandırılmaya çalışılıyor. Bakalım sahnenin arkasındakiler dünya nüfusunu nasıl azaltmayı planlıyor? Sahte bir uzaylı istilası mı yoksa bir hastalık mı? Yoksa ikisi de aynı anda mı? Dostlarım, bu sorunun cevabını çok kısa bir süre içerisinde öğreneceğimize hiç şüphem yok. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Kült TV'ye abone olarak kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.